Burada Mayaların aslında döngü takvimlerinde kullandıkları katunlar var, baktunlar var. Ya bence çünkü Maya tapınaklarında işlenmiş görsel o her biri bir döngü ya da bir dönemi anlatan baktunlara çok benziyor. Zaten baktığımızda bu taşların sıva gibi dursa da sanki hepsi birer böyle bir figürü andırıyor. Özellikle güneş düşüp de alt kattakinde daha çok belli oluyor. Güneş şu anda döndü. Batı astrolojisi üzerinden L hatlarının bulunduğu bölgelerin gezegen ve yıldız konumlarını incelerken Maya astrolojisinin sadece yıldız hareketlerini değil, bize manyetik kapılardan bahsettiğini de fark ettim. Döngüleri hesaplayarak kendi kalemi ve tarihini buldum. Maya astrolojimde Sarı Güney Kalesi diye bahsettiğim manyetik kapım Kilit Bahir çıktı. Daha sonraları ise yaptığım araştırmalar sonucunda Mayaların yaşamış olduğu bölge Guatemala, Mescid-i Haram ve Kilit Bahir'in ise sanki Kilit Bahir'in 3 yapraklı yonca görünümünü oluşturuyordu. İnsanlığın Sirius yıldızından geldiği kadim bilgilerde geçer. 1-7 Temmuz tarihleri arasında Sirius geçidi açıktı. Yıldızların konum ve döngülerini hesaplayarak 7-7 portal gününde orada olmam gerektiğini düşünerek harekete geçtim. Aynı zamanda Büyük Köpek takım yıldızında yer alan Sirius, gökyüzünün en parlak yıldızıdır. Eski Türk kavimlerine göre bu yıldız, Tanrı'nın ışıklı olan gök ile okuyucuyu birleştiren kutsal bir kapıydı. Rivayete göre ise kalenin yerinde eskiden dişi köpek mezarlığı bulunması, Sirius'un Büyük Köpek takım yıldızında bulunması açısından bir başka konu olmuştu. Kaleyi gezmeye başladığım anda duvarlardaki taşlar dikkatimi çekmeye başladı. Sanki şifreli bir şekilde yerleştirilmiş gibi hepsini tek tek inceledim ve her biri farklı baktundu. Kalenin sadece güneş alan iç tarafındaki taşların, yüzeyindeki simgelerin Maya takviminde kullanılan baktunlarla büyük ölçüde benzerlik taşıması en başta oluşturduğum tezi güçlendirdi. Mayalarla olan bir ilişkisi olması adına heyecanlandırdı. Bize sunulan bilgi genellikle ses ya da ışık dalgaları vasıtasıyla oluşur. Sesler duyduğumuz frekanslar olabilirken ışık dalgaları ile kale içerisinde gördüğümüz holografik yansımalar ki holografik yansımalar bize görüntünün hiç bozulmadan 3 boyutlu şekilde sunulmuş görüntüsüdür. Kalenin içerisindeki holografik görüntüler her katta şekillerin farklılaşması ve aynı zamanda bu şekillerin de Mayaların takvimlerinde kullandıkları baktumları anımsatması beni düşündüren diğer bir nokta oldu. Belki de Kilit Bahir bize soyut anlamda bir hazinenin bilgisini sunuyordu. Somuttan geçip soyuta varılacak bir nokta vardır. Ve aslında görünen hakikatler soyut noktasındadır. Sistem o kadar hayret verici ki aslında her şey apaçık anlatılmış ama duygusallığın bürümüş olduğu egomuz nedeniyle gözümüzün önündeki hakikate her an perde çekiyoruz. Manada ne oluyorsa maddeye de o yansır. Çünkü üst boyutta, altta o boyutun diliyle kayıtlıdır. Yeşim taşının Maya ve ön Türklerde çok değerli olduğunu biliyoruz. Timus bezini uyararak mutluluk salgılamasına neden olan yeşim taşının renk frekansı olan 600 ve 530 Hz civarında bir frekansla uyarılmasıyla bu titreşimin kalpteki kan ile paylaşarak beyine kadar gidebilecek bir spiritüel dolaşım sağlayan ruhsal düzeltme etkisi vardır. Ritüellerde Mayalar, yıldızın yörüngedeki konumları gösteriliyor gibi yuvarlak yeşim taşları yerleştirir. Mayalar da ataların kafataslarını muhafaza ettiklerini kazılarda rastlamışlardır. Galaktik Maya'nın yolu bize evrensel bilgeliğin makinede değil, vücudumuzda olduğunu hatırlatmaya geldi. Bedenlerimiz kadim gelecek bilgeliğinin koruyucuları ve tapınaklarıdır. Bu kehaneti ve öğretilerini anlamak, zihnimizi mevcut koşulların üzerine çıkarmamızı ve şuurumuzu ebedi olanla birleştirmemizi gerektirir. Nihai düzeyde kontrol peşinde görünenler de dahil olmak üzere her şey içimizdedir. Aynı zamanda da Türklerin tarih boyunca yeşim taşını kullandığını görmekteyiz. Üzerinde bir nevi sihir gibi güç barındıran bu taş, yağmur ve kar yağdırma veya savaş alanında ok yağdırma, savaşı kazandırma gibi mistik bir güce sahip. Kimi kaynaklara göre bu taş, Türklere ait bir taş ve Türkler aynı zamanda bu taşı savaş alanında da yanlarında taşıyıp galip gelirlerdi. İslamiyet'in kabulünden sonra taşın kullanımı veya inanışlar azalsa da tarihini incelediğimizde etkisini göz ardı edemeyiz. Boğaz'ın en dar bölgesine inşa edilmiş bu kalenin, Boğaz'ın savunmasında kullanılması ve aynı zamanda denizin kilidi anlamına gelen Kilit Bahir adının verilmesi ve yüzyıllar boyunca aşılamamış bir boğaz.
Fatih Sultan Mehmet bu kaleyi İstanbul'un fethi öncesinde inşa ettirdi. Ve gözünün bebeği 3 yapraklı yoncası Fatih'in İstanbul'u fethi sırasında onun bu zaferi elde etmesinde büyük rol oynadı. Yine aynı kale yüzyıllar sonra Kurtuluş Savaşı esnasında devasa gemilere ve top atışlarından doğan yangınlara direnip düşmana geçit vermedi. Belki de Türklere ithaf edilmiş olan savaşlar kazandırıp mistik güçlere sahip bu yeşim taşıyla Fatih Sultan Mehmet Boğaz'a bir kilit vurmuştu. İlahi füzyonda yükselişin tek bedeni olun, kalbinizi bir çiçek gibi güneşe açın.